1942 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında ilginç bir keşif yapıldı. Hari adındaki bir orman bekçisi 5000 metre yüksekliğindeki Himalayaların uzak bir vadisinde bir göl keşfetti. Fakat gizemli olan bu değildi. Kristal berraklıktaki bu küçük gölün yakınına gelip baktığında şoka uğramıştı. Çünkü 3-4 metrelik göletin dibinde bir iskelet olduğunu görmüştü. Sonra farklı yerlere baktı. Ardından bir tane daha gördü. Bir tane ve bir tane daha. Etrafta düzinelerce vardı. Başta bunun neye ait olduğunu anlayamadı. Ancak hemen sonra fark etti ki göl insan iskeletleriyle doluydu. Hemen aşağıya inip durumu amirlerine rapor etti. Olay gizemli bir hal almaya başlamıştı. Bu cesetler kimsenin olmadığı bu Arak Tepe'deki göle nasıl gelmişti? Bu konuda araştırma yaparken adeta akıl sınırlarımı zorladım ve şoke oldum. Muhtemelen anlatacaklarından sonra siz de buna benzer bir şey yaşayacaksınız. Himalaya'daki iskeletlerin gizemi. Uttarakhand, Hindistan. Hindistan'ın kuzeyinde Himalaya dağlarının zirvesinde bir göl bulunuyor. Bu göl yılın büyük bölümünde donmuş şekilde durmakta. Fakat yaz geldiğinde ve sular çekilmeye başladığında şoke edici bir manzara ortaya çıkıyor. Sadece gölün içerisinde değil, etrafta da binlerce insan kemiği dağılmış şekilde durmakta. Buzların çözülmesiyle ortaya çıkan bu iskeletler yüzünden buraya İskeletler Gölü adı verilmiş. Burası çoğu zaman turistler tarafından ziyaret ediliyor ve bazıları buldukları bu iskeletleri toplayıp üst üste yığıyor. Fakat her şey bu iskeletlerin bulunmasından ya da buraya atılmış olma ihtimalinden ibaret değil. İşte büyük gizem tam olarak bu noktada başlıyor. Burada ölen insanların kim oldukları, nereden ve ne amaçla oraya geldikleri yıllardır araştırmalara konu oluyor. Keşfedilme her ne kadar 1942'de başlasa da hikaye aslında çok daha öncelere dayanmakta. Önce yapılan basit bir araştırma sonrası akla bunun askeri bir keşif olduğu geldi. Bir grup Japon askerinin dağlardan gizlice geçmek istediği ve tam bu noktada bir şekilde yıkıma uğradıkları şeklinde düşünülüyordu. Fakat bunu kanıtlamak gerekiyordu. Bu yüzden daha detaylı araştırma yapılmaya başlandı. Bir grup antropolog Ropkund Gölü'ne ulaşıp araştırmalar yaptı. Araştırmalar sonrası geriye dönüp sonuçlara baktıklarında gördükleri şey onları derinden sarsmıştı. Çünkü yaklaşık 300'e yakın insan iskeleti bölgede dağınık bir şekilde bulunmuştu. Yetişkinlerin dışında çocuklar da vardı. Bazı iskeletlerin kafataslarında kırıklar mevcuttu. Sanki başlarına bir şeyle vurulmuş ya da bir şey düşmüş gibiydi. Bulunan iskeletlerin yaşlarını belirlemek için Oxford Üniversitesi tarafından radyokarbon testleri yapıldı. Sonuçlar geldiğinde ikinci kez sarsıldılar. Çünkü bazı iskeletlerin yaşı 1200 yıl öncesine, yani 850'li yıllara aitti. Neden öldükleri konusunda akla salgın olabileceği fikri geldi. Büyük bir salgın sonrası hayatını kaybedenler gözden uzak olan bu yere getirilip bırakıldı fikri. Fakat incelemeler ölmeden önce onların gayet sağlıklı olduğunu gösterdi. Sonra aralarında çıkan bir tartışmanın birçoğunun sonunu getirdiği düşünüldü. Ama birazdan siz de göreceksiniz ki bu ihtimal de gerçeği yansıtmayacak. Onlara sanki başka bir şey olmuştu. Bu noktada sorulması gereken asıl soru şu: 1000 yıldan yaşlı olan bu iskeletler oraya nasıl gelmişti? Olanlar biraz garipti. Çünkü burası aşırı derecede uzak ve izole bir yerdi. Herhangi bir yerleşim yerinden günlerce uzakta. Dağların tepesinde, ticaret yolu üzerinde bile olmayan bir yer. Sonra bir gelişme oldu. Oranın yerel halkı geçmişe ait bir olaydan bahsetti. Nanda Devi Jat isimli tanrıça tapınağına ibadet etmek için yapılan ve günlerce süren bir yolculuktaki olaydan. İşte bu yolculuk sırasında Himalaya tepelerini geçmekte olan bir kral da vardı. Kral bu uzun yolculuğun sıkıcı geçmemesi için yanına dansçıları da almıştı. Fakat bu hareketi tanrıçayı çok kızdırmıştı. Bunun üzerine onlara dev taşlar yağdırıp şiddetli bir azap yaşattı ve hepsi o bölgede ölüme mahkum edildiler.
İskeletler üzerindeki yaralanmalara bakıldığında olanlar hikaye ile büyük ölçüde uyuşuyordu. Fakat bu Hint miti her ne kadar güzel bir hikaye olsa da mantıksız geliyordu. Mantıklı olansa bir seyahat grubunun büyük dolu tanelerinin düşmesine yol açan şiddetli bir fırtınaya yakalanıp ölmesiydi. Bu kabul edilebilir bir açıklama gibiydi. Ama gizemi daha da derinleştirecek bir şey ortaya çıktı. Bölgeden 76 farklı iskelet incelenmek üzere toplandı. Bunlardan bazıları doğa koşullarıyla alakasız şekilde yaralanmalara sahipti. Bunun dışında bazı iskeletlerin yaşları arasında 200-250 yıl kadar fark vardı. Sanki birileri bir gelenekmiş gibi onları oraya getirip öylece bırakmıştı. Garip olan şey ise 76 farklı iskeletten bazılarının 1700'lü yıllara ait olduğuydu. Yanisi şu ki 1200 yıllık süreçte farklı zaman dilimlerinde farklı insanlar orada hayatlarını kaybetmiş ya da oraya getirilmişti. Araştırma yaptıkça gizem daha da artıyor, işin içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Öyle ki bulunan insanlardan bir kısmı Güney Asya'dan, az bir kısmı ise mantıksız bir şekilde Yunanistan bölgesinden buraya gelmişti. Gerçekten bu da neyin nesiydi böyle? Bulunan her ipucu bizi daha çok soru sormaya itiyor, her cevapsa yeni bir soruyu doğuruyordu. Bu yer tıpkı Japon ormanlarındaki gibi toplu intiharların yapıldığı bir yer miydi? Fakat öyle olsaydı yaralanmaların olmaması gerekirdi. Bunun dışında bulunan çocuk iskeletleri böyle bir varsayımın olmadığını net bir şekilde gösteriyordu. Mantıklı olan tek şey bölgedeki bazı çetelerin seyahat eden ya da yakından geçen insanları bir şekilde zor kullanarak etkisiz bırakıp yağmalamaları ve bulunmamaları için bu gözden uzak olan yere getirip bırakmaları. Fakat zaman skalasına bakarsak çetelerin yüzyıllarca aynı işi yapmış olmaları gerekir. Her neresinden tutarsak tutalım, hiçbir teori tam anlamıyla gerçekle bağdaşmıyor. Bana kalırsa elde edilen verilerden en az bir tanesi hatalı olmalı. Örneğin ölenlerin radyokarbon testi sonrası ortaya çıkan zaman skalaları. Eğer ölen kişiler arasında yüzlerce yıl fark olmasa, yani bu olanlar belirli bir zaman aralığında olsa, ölümlerin nedeni bir şekilde doğa olaylarına bağlanabilirdi. Bir katliama, ölülerini buraya getirip gömdüklerine ya da buna benzer şeylere. Eğer böyle olsa bu hikaye kesin bir sonuca varabilirdi, fakat maalesef böyle değil. Onlara ne olduğunu öğrenmemiz için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Olur ya, belki bir gün onların gerçek hikayesini öğrenebiliriz. Şu an için tek bildiğimiz onların Himalayalarda halen bir gizem olarak kalacağı. Her ne kadar bu gizemi şimdilik aydınlatamasak da hikayeyi duymuş oldunuz. Elbette ne olduğu konusunda yorumlarda bana yardım edebilirsiniz. Bu videoyu beğenip daha fazla kişiye ulaşması için paylaşabilirsin. Ben Nigma. Görüşmek üzere.